Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot içinde Seher Hanım'a Seher Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, deprem bizim ülkemizin gerçeği olarak hepimizin başı sağ olsun. Hala sallantılar devam ediyor. E, Gidenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara da Allah sabırlar versin diyelim. Bu arada arkadaşlar 18 Mart Cumartesi günü saat 22'de Türkiye saatiyle canlı yayında YouTube kanalında Falım Astroloji kanalında buluşacağız. Yine Mart ayının değerlendirmesi olarak arkasından da soru cevap şeklinde yapmayı düşünüyorum. Burada yaklaşık bir saat kadar bir vaktimiz olacak. Yine güzel bir sohbet gerçekleştireceğimize inanıyorum. Evet, Akrep burçları 3 rakamında özellikle son 3 aydan beri yaşadıkları sıkıntılarla ilgili ferahlığa kavuşacakları bir durum var. Ve bu 3 ay içerisindeki küslükler konusunda barışıp barışmama konusunda kararsız kalacaklar ama barışmaktan son anda vazgeçecekler. Çünkü her şey yeniden aynı şekilde devam edeceğini düşüneceksiniz. Bu konuda haklısınız da çünkü ileriki tarihlerde bu kişilerle büyük sorunlar da yaşama ihtimaliniz büyük. O yüzden bu dönem barışma konularında özellikle insanlara ikinci şans verme konusunda ketum davranmanızda fayda var gözüküyor. Gelecek olan bir kısmetiniz var maddi anlamda. Bu maddi anlamdaki kısmet geldiği gibi de gidecek. Zaten geçen aydan ödemeler konusunda dengesizlik yaşadığınız için bu konuları bu ay halletmeye çalışacaksınız. 5 rakamı sizin için önemli olacak. Özellikle önünüzdeki kısmet. Hani Mayıs ayı için şimdiden yatırım yapmak gibi düşünebilirsiniz. Biraz ferahlamanız belki Mayıs ayına kalacak ama bu dönemde de bir şeyleri yoluna koymak için planlamalar yapmak durumunda kalacaksınız. Özellikle son 2 yıldan beri iş ve kariyer anlamında sıkıntı çeken bir akrep burcuysanız bu dönem bu konunun tamamıyla planlamasını net bir şekilde yapıp önünüze bakmanız gereken bir süreçte gözüküyorsunuz. Ve bunu istediğiniz gibi de başarabileceksiniz. Bu konuda size destek sağlanacak ruhsal anlamda ve etrafınızdaki arkadaş çevrenizde de bu konudan destek göreceksiniz gözüküyor. Uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorsunuz ama bu yolculuğun başlangıcında kapalı yolunuz. Hani gitmek istediğiniz, hayal ettiğiniz her şeyi yapma konusunda cesaret edip de yola çıkabildiğiniz takdirde yapabilirsiniz. Ama cesaret konusunda veya bu konuyu hani buradaki yola çıkma konusundaki engelleri aşmak veya biraz da vurdum duymaz olmak gözüküyor burada. Hani buradaki vurdum duymazlığı yapıp bazen ne olursa olsun bunu yapacağım demek gerekiyor ama bunu Akrep Burcu kolay kolay yapmaz. Çünkü en büyük zararı hep kendisine çektirir. Hep başkalarının mutlu olması için savaşırsınız. Burada kendi hakkınızı unutuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradaki cesaret dediğim konu o. Kendinize rağmen bu yola çıkıp çıkamayacağınıza bakmanız lazım. Bazen geçmişteki huylarımız, bugüne kadar yapmayı alışkanlık haline getirdiğimiz her şey bize görevmiş gibi kalır. Bu da sonraki süreçte adım atmaya çalıştığımız zaman da ayak bağı olur. Şimdi siz o döneme içerisindesiniz ve burada adım atmanız gerekiyor. Ayak bağlarınızdan, prangalarınızdan, belki de kendinize iyilik olarak yaptığınızı düşündüğünüz görev olarak bırakılan ne varsa biraz nefes almak diyelim buna. Belki de hayatta kendiniz için bir şeyler yapabilme konusunda ne kadar kararlı olduğunuzu, ne kadar cesur olduğunuzu göstereceğiniz bir süreçte gözüküyor. Eğer yapabilirseniz çok güzel sonuçları olacak. Bakın tekrar söylüyorum. Ama bazılarınız var ki bu konuda cesaretlerini çoktan kaybetmiş olan akrep burçları. O yüzden burada tam kesin hepiniz için net cevap veremiyorum ama yapabilenler için çok güzel sonuçları olacak. Eğer yapamayıp da özellikle aile konusunda
büyük sorunlar bekliyor sizi eğer cesaret edip de yola çıkamazsanız. Çünkü burada ailenin size bıraktığı, kan bağınızın size yüklediği sorumluluklar biraz daha artacak gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı müjdeli bir haberiniz var. Eğer bu dönemde yurt dışında çalışmak veya oraya gidip yeni bir hayat kurmak isteyen bir akrep burcuysanız güzel fırsatlar elde edeceksiniz. Özellikle bir tanesi hem iş hem kariyer hem de yaşam standardı olarak sizi çok rahat ettirecek gözüküyor. 3 tane sevinecek haber alacaksınız. Bu 3 tane haberin arkasından da gelecek olan kısmetleriniz var. Bir anahtarınız var arkadaşlar burada. Ve bu geçmişte bu konuyla ilgili gözyaşı döktüğünüz bir şeyden ferahlığa çıkacağınız, belki aile konusunda ilk defa yalnız tek başına eve çıkmak isteyen bir akrep burcuysanız, bekar olup da hani evi ayırma noktasında kararsız kaldığınız yerde bu dönem sizin de ilginç bir şekilde aileden de destek göreceksiniz burada. Normalde diğerleri için aileden sıkıntı yaşarken, bekar olup da ev ayırmak isterken aile bu konuda size destek verecek gözüküyor. Etrafınızdaki düşmanlarınız bu dönem davullar çalıyor çünkü siz onlara fırsatlar vermiş gözüküyorsunuz. Ellerindeki kozları kullanmak için tabii ki koşa koşa geliyorlar ama şöyle de bir durum var. İlahi adalet dediğimiz bir nokta var. Özellikle uzun mesafede olan düşmanlıklar için hanenize gelip sizi şikayet etmek veya size sıkıntı vermeye çalışanlar için önlerinde engel var ve bunu sizin yapmanız gerekmiyor. Hani yolda çıkıp gelirken trafik kazası geçirdiklerini duyabileceğiniz bir şeyden bahsediyorum. Tuhaf, ironik bir cümle kuruyorum burada farkındayım ama ilahi adalet mutlaka bir aksilik çıkartacak onlara. E, Biraz büyük bir örnek olmuş olabilir ama mesela yoldayken bir şekilde geri dönüşleri olacak. E harfindeki bir kişiden gelecek olan bir haber sizi hem şaşırtacak hem de bugüne kadar neden böyle bir şeyin farkına varmadığınızı düşündürecek. Burada asıl şey var. Hani insanlara bakarken herkesi kendiniz gibi görüyorsunuz. Bu aslında sadece akrep burçlarına özgü değil, herkese özgü bir şey. Biz hani kişi kendinden bilir işi derler ya, biz öyleyiz. Kendimizde iyilik varsa herkesi iyi zannederiz. Kötülük varsa herkesin arkamızdan kuyu kazacağını veya dedikodumuzu yapacağını düşünürüz. Ama bir orta yol bulmak gerekiyor arkadaşlar. Yani insanoğlu çiğ süt emiktir, emmiştir kelimesi. Evet, atalarımız doğru sözler söylüyor bu konuda. Her zamanki gibi yine haklılar, o ayrı bir durum ama şöyle de bir durum var. Hani en kötüyü bekle, iyisi olursa sevin derler ya. Burada da öyle bir durum var. Herkesin kötü olabileceğini veya herkesin iyi olabileceği. Yani burada ön yargısız bir şekilde karşıya bakmak gerekiyor. Eee, Daha öncesinde iyiydi, şimdi kötü olmasın imkansız diye düşünmeyin. İnsanlar kendi menfaatleri için inanın ki kendi kardeşini bile satanlar oluyor. Bu da böyle bir durum. O yüzden ön yargısız bir şekilde her zaman e, aynı mesafede kalıp aynı nötrlükte bakmanız gerekiyor burada olaylara. Çünkü diğer türlü özellikle duygusal anlamda baktığınızda veya karşıdaki kişiye sınırsız bir güven olarak düşündüğünüzde kendiniz zarar görüyorsunuz. Bu süreci atlatabilmek için de özellikle bu sürecin içerisinde iki tane büyük olay olacak, sizi çok şaşırtacak. Ha, burada zarar mı göreceksiniz? Hayır. Aksine zarar görmek yerine fayda göreceksiniz ama e, düşman olarak beklediğiniz kişiden dostluk görebilirsiniz. Ve bugüne kadar aranızda hiçbir iletişim olmadığı halde, hiçbir faydanız veya birbirinize desteğiniz veya iyiliğiniz dokunmadığı halde iyilik görebileceğiniz insanlar da var. Burası size son 3 ay veya son 3 yıldaki sıkıntılarınızın ferahlığını veriyor aslında. Bu dönem içinizin ruh sıkıntısı, hani kalbinize vuran ağrılar var ya, onlar önünüzdeki sürecin artık yani bugüne kadar yaşadığınız sıkıntının bittiğini ve artık ferahlığa ereceğinizi haber veren sıkıntılar olarak gözüküyor.
Nazara çabuk geleceksiniz bu dönem. Özellikle yakın çevrenizdeki arkadaş olarak bildiğiniz isminde G harfi olan, S harfi olan ve E harfi olan kişilerden nazara uğramanız çok muhtemel olarak gözüküyor. Elinizden çıkacak olan paralar var. Geçmiş dönemdeki harcamalar konusunda dikkatsiz davranmanızın karşılığı olarak çıkacak. O yüzden çok da üzüleceğiniz bir durum değil. Bildiğiniz şeyler, bildiğiniz sıkıntılar geliyor diyelim. Evet, akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. Yurt dışı ile alakalı iş ve özel hayat konusunda. Eğer yurt dışından bir kişiyle evlilik düşünüyorsanız bu dönem bu konuyu da gündeminizde ferahlık olarak iyi anlamda sonuçlanacak olarak gözüküyor. İş konusunda iki tane tercih arasında seçim yapacaksınız yurt dışıyla. İkisi de sizin için olumlu ama bana göre ikinci tercihi seçecekmişsiniz gibi gözüküyor. Bu dönem ev konusu sıkıntılı. Yani özellikle kirada oturanlar için evden taşının kelimesini duyabilirsiniz. Veya ev konusuyla ilgili kendi evi olanlar için bazı maddi hasarlar veya maddi sıkıntılar yaşamanız, ekstra ödeme çıkması gibi veya bir tadilat yaptırmak gibi eve yatırım yapma konusu veya para dökme konusu olacak gözüküyor. Yatan bir hastanızın uzun bir süre daha tedavi altında kalması ya da bugüne kadar aksattığı tedaviler yüzünden tedavisinin biraz daha ağır geçmesi anlamına geliyor. Masa başında iki görüşme yapacaksınız ve bu iki görüşmeden de olumlu sonuçlar olacak. İki kağıt imzalayacaksınız. Devlet kapısındaki beklediğiniz bir olayla ilgili sıkıntılı bir durum var. Ya uzatmalar, yani daha sonrasını erteleme ya da eksik evrak konusu sizi sıkıntıya sokacak olarak gözüküyor. O yüzden bu konularda biraz daha dikkatli. Özellikle kafanızın dağınıklığını işinize veya yaptığınız resmi belgelere yansıtmamanızda fayda var. Tek bir dileğiniz var. Bu konuda da beklemeniz gözüküyor. Bu dönem maddi konudan dolayı beklemeye gireceksiniz gözüküyor arkadaşlar. Evet, akrep ve yükselen akrepler için Mart ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. 18 Mart Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22'de canlı yayında kanalımızda buluşmak üzere, tekrar hoşçakalın.